Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için hazır yufka ile yaptığım çıtır çıtır nefis bir börek tarifi hazırladım. Birkaç ufak dokunuşla el açması lezzetinde yapıyoruz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Böreğimin ilk olarak iç malzemesini hazırlıyorum. 250 gram lor peynirinin içerisine rendelediğim 100 gram kaşar peynirini ekliyorum. Sonrasında içerisine doğradığım çeyrek demet maydanozu ekliyorum. Son olarak da 4 adet doğradığım yeşil soğanı ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdığım iç harcım artık hazır. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer bir taraftan da erittiğim 100 gram tereyağını karıştırarak soğuttum ve hemen böreğimi yapmaya başlıyorum. 1 adet yufkayı tezgahıma serdim. Her yerini ince bir tabaka halinde güzelce yağlıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yufkanın her yerini güzelce yağlayarak hazırladım. Daha sonra yufkanın üzerine un serpiyorum. Son olarak biraz da nişasta serpiyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Un ve nişasta sayesinde böreğimiz hem çıtır çıtır oluyor hem de el açması lezzetinde oluyor. Daha sonra gördüğünüz gibi yufkayı ikiye katlıyorum. Yufkayı ikiye katladıktan sonra aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. İlk olarak tereyağı ile her yerini güzelce yağlıyorum. Aynı şekilde nişasta ve un serpiyorum. Sonrasında rulet yardımıyla yufkayı kesiyorum. Bir adet yufkadan toplamda 4 adet börek elde ediyoruz. Yani 4 eşit parçaya keserek hazırlıyorum. Yufkayı kestikten sonra hazırladığım iç harcından geniş kısımlarına bolca koyuyorum. İç harcını koyduktan sonra gördüğünüz gibi ilk olarak yufkayı üzerine kapatıyorum. Sonrasında kenarlarını katlayarak rulo yapıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olmayacak şekilde rulo yapmaya özen gösterin.
Çok sıkı olması halinde böreğiniz kuru olacaktır. Çok gevşek sarmanız halinde de şekli düzgün olmayacaktır. Gördüğünüz gibi hem çok fazla malzeme gerektirmiyor hem de yapımı oldukça basit bir tarif. Dilerseniz böreklerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Tüketeceğiniz zaman buzluktan çıkartın, çözülmesini beklemeden üzerine sosu sürerek fırına koyabilirsiniz. Tarifim için toplamda 4 adet yufka kullandım. Yani 16 adet börek elde ettim. Tüm yufkalar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum ve böreklerimi hazırlıyorum. Böreklerin tamamını hazırladıktan sonra fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Böreklerimi tepsiye dizdim. Şimdi üzeri için sos hazırlıyorum. Diğer bir taraftan da fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Böreklerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyarak pişireceğim. Sosu için ayrı bir kaseye 1 su bardağı sütü alıyorum. Üzerine 1 adet yumurta sarısı ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve son olarak 1 şişe maden suyu ekleyerek güzelce çırpıyorum. Hazırladığım börekleri ilk olarak bu sosun içerisine batıracağım. Kalanını üzerine dökerek fırına koyacağım. Hazırladığım böreklerin her birini bolca sosa batırarak tekrar tepsiye diziyorum. Sonrasında kalan sosu tekrar böreklerin üzerine dökerek fırına koyacağım. Şimdi kalan sosun tamamını kaşık yardımıyla böreklerin üzerine döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırına böreklerimi koyarak pişiriyorum. 30 dakikanın sonunda pişen börekleri fırından çıkartıyorum. 1-2 dakika dinlendirdikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Puf puf kabaran, dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık böreğim artık servis için hazır. Bu lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Böreğimizin hem iç malzemesi hem de sosu gerçekten çok lezzetli. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.